Cansu'yu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar izlerken inşallah yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Ne kadar fazla yorum, ne kadar fazla beğeni olursa videolar daha çok ön plana çıkıyor. Bu yüzden yorumlarınızı ve beğenilerinizi özellikle bekliyorum. Bugün sizlere gerçekten çok faydalı bir konudan bahsetmek istiyorum. Yine orkidelerle alakalı bir konudan bahsedeceğim. Orkidelerin gelişmesi için, köklerinin hızlı büyüyebilmesi için ve hastalıklardan korunabilmesi için bir karışım yapacağız. İki şey kullanacağım burada. Gördüğünüz gibi bir tanesi tarçın, kabuk tarçın ve aspirinle olan bir karışım yapacağız. Şimdi şöyle bir şey paylaşayım aspirinle alakalı. Aspirin söğüt ağacının kabuğunda az miktarda bulunan bir madde olan salisilik asitten meydana gelir. Salisilik asit insan vücuduna ciddi manada fayda olduğu gibi ağrı kesici, ateş düşürücü etkiye sahip olduğu gibi araştırmalar şunu göstermiştir. Bitkilerin büyümesini düzenlediği ve gelişimini etkilediği görüşü ortaya çıkmıştır. Yani araştırmalar sonucunda, yapılan testler sonucunda aspirinin içerisindeki aspirinin ana maddesi olan salisik asitin bitkilerin gelişimini çok ciddi etkilediği ortaya çıkmış. Aspirinle alakalı şöyle bir bilgi daha paylaşayım sizinle. Evet, aspirin bitkilerimize çok faydalı. Özellikle orkidelerimiz için çok faydalı. Koruyucu etkisi var. Büyümelerine, köklenmelerine, yaprak ve çiçek açmalarına çok ciddi etkili. Ama sık verilmemesi lazım. Yani 2 ayda bir, belki ayda bir bu şekilde 2 tane aspirin kullanılabilir. Sulama suyunun içerisine katabilir. Bu şekilde benim yaptığım gibi tarçınla birlikte yapabilirsiniz. Bu tarçının faydalarına gelmeden önce şimdi ikisini karıştırdıktan sonra bu şekilde içerisine suyu ilave edin. Kapağını kapatın ve 2-3 gün bu şekilde suyunuzu bekletin. Şunu göreceksiniz 2-3 gün sonra. Bu tarçının tamamıyla içindeki bütün maddeleri, rengini dahi suya verdiğini göreceksiniz. Şimdi ben bunu bekleteceğim. Daha önce bekletmiş olduğum karışımımı da burada kullanacağım. Bir taraftan yapıyorum, bir taraftan da anlatıyorum ki daha iyi anlaşılsın. Şimdi bu gördüğünüzde benim 2 gün önce, 3 gün önce yapmış olduğum tarçın suyu. Bakın bu hali alacak yani. Bu hali aldıktan sonra inceltip çok rahatlıkla bitkilerinize verebilirsiniz. Şimdi tarçının biliyorsunuz antioksidan özelliği var. Tarçının dezenfektan özelliği var bitkilere özellikle. Ve tarçının bitkileri besleme özelliği var. İçerisinde birçok mineral ve birçok vitamin var. Mesela kalsiyum var. Bitkilerin çok ihtiyacı olan bir kalsiyum. Magnezyum var. Yine bitkilerin fotosentezi için, bitkilerin büyümesi için ve çiçeklenmesi için kalsiyum ve magnezyum olmazsa olmaz. Bir miktar demir bulunuyor. Yine bitkilerin fotosentezi ve büyümesi için çok ciddi manada etkili bir mineral. Fosfor bulunuyor. Fosfor gübreleri falan var. Yani aslında hazır gübrelere falan hiç gerek yok. Yani bu şekilde yaptığınız takdirde çok ciddi manada verim alacağınızı düşünüyorum. Bu dediğim şeyleri internetten çok rahatlıkla araştırabilirsiniz. Doğruluğunu göreceksiniz de. Muzun içerisinde çokça bulunan ve bitkilerimizin çok ciddi ihtiyacı olan potasyum var. Ana maddelerden sodyum bulunuyor. Çinko, C vitamini, askorbik asit bulunuyor. Başta dediğimiz gibi dezenfektan etkisi var. Antioksidan etkisi var. Bitkilerimiz hastalandığı zaman da kullanabiliriz. Orkidelerimizin kökleri durduğu zaman kullanabiliriz. Bu şekilde ben genel itibariyle üstten dökme yöntemini tercih ediyorum.
Siz üstten dökme değil de daldırma yöntemini de kullanabilirsiniz. Tarçınla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu şekilde benim yaptığım gibi incelterek yaparsanız tarçını her sulamada kullanabilirsiniz. Çünkü tarçının öyle bozucu bir etkisi yok. Tam aksine tamir etkisi var. Koruyucu bir etkisi de var. Yani koruyucu bakım gibi bir etkisi de var. Onun için her sulamada bu şekilde bir iki tarçın atarak çok rahatlıkla sulayabiliriz. Artı eğer orkidelerimiz hastalanma aşamasındaysa, köklerinde bir durgunluk varsa, köklerinde bir solma gibi, köklerinde bir kararma gibi varsa, bir durum varsa çok rahatlıkla yine tarçını kullanabiliriz. Hastalandığı zaman benim gösterdiğim şekilde incelterek değil, biraz daha böyle fazla olarak 4 litrelik suyun içerisine mesela benim yaptığım gibi, yani yaklaşık 100 gram falan, yani benim yaptığım 50 gram belki 25 gram tarçın koydum. Ama siz 100 gram tarçını 4 litrelik suyun içerisine koyup çok rahatlıkla bitkilerinizi sulayabilirsiniz. Bu çok önemli bir şey. Köklendirmede çok ciddi manada kullanabilirsiniz. Köklendirmek istediğiniz orkidenin köküne kesinlikle başka sarımsaktır, işte gösteriyor, internette gördüm. Sarımsaktır, işte başka yumurta kabuğudur, işte soğandır falan, bunlara hiç gerek yok yani. Direkt tarçınla yapın. Direkt tarçınla yapabilirsiniz. Yapraklarında bir hastalık olduğu zaman çok rahatlıkla yapraklarını tarçın suyuyla silebilirsiniz. Fıs fıs şekilde yapıp yapraklara çok rahatlıkla püskürtebilirsiniz tarçın suyunu. Dediğimiz gibi tarçını düzenli kullandığınız takdirde hem koruyacaktır köklerini. Bakın ben hemen hemen yani sularken bu şekilde sulamıyorum normalde. Ama bu tarçınlı su olduğundan dolayı bu şekilde suluyorum. Yani eğer mantar da oluşacaksa yapraklarında, bu mantarların oluşmasını da baştan engelliyor diyeyim. Ve bugünlük de bu kadar. Yine her zamanki gibi bitireceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bitkilerinizle, özellikle orkidelerinizle birlikte kalın.